Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık lavaş yapamayanlara özel hazırladığım yumuşacık lavaş tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Kenar kısımlarına 1 tatlı kaşığı kadar tuz serpiyorum. 1 çay kaşığı kadar da maya ekledim orta kısmına. 1 bardak ılık su ekledim. Mayayı, suyu yavaş yavaş karıştırıyorum. Unu alttan alarak yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yanıma 1 bardak ılık su aldım. Azar azar ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat elle yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamur toparladıktan sonra 3-4 dakika kadar daha masada yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru masaya aldım, yırta yırta yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur oldu. Hamur toparlıyorum, buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Poşetin içerisine aldım. Yarım saat kadar dinlendirdim. Hamur kendini çok güzel bir şekilde saldı. Yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bu hamurdan toplamda 9 adet beze elde ediyorum. Kullandığım tava 36 santimlik bir tavadır. Bezeleri ona göre ayarladım. Sizler de kullandığınız tavanın boyutuna göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Bezeleri hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapatıp yaklaşık bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Rahat bir şekilde açılması için. Bezeleri 10-15 dakika kadar dinlendirdikten sonra hızlı bir şekilde açma işlemine başlıyorum. Hepsini açıyorum. Sofra bezinin üzerine seriyorum. Lavaşları ben hızlı hazırladığım için kuruma yapmıyor. Eğer siz yavaş yapıyorsanız mutlaka üzerini kapatın. Bezeleri kenara alıyorum. Üzerini yine aynı şekilde buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Tezgahıma biraz un serptim. Elimle biraz büyüttükten sonra oklava yardımı ile tavanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Hamur büyüdükten sonra çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Unu çok fazla kullanırsanız yine aynı şekilde kuruma yapabiliyor.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İlk lavaşımı açtım. Temiz bir sofra bezinin üzerine aldım. Diğerlerini de sırasıyla açıyorum. Birkaç tane daha açıyorum. İlk defa deneyenler için. İsterseniz ilk etapta merdane yardımı ile biraz büyüttükten sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Veya sadece merdane ile de açabilirsiniz. Oklava ile açıldığı zaman her tarafı daha güzel eşitleniyor. O yüzden ben genelde oklava ile açıyorum. Lavaşların hepsini bu şekilde açıyorum. Hızlı bir şekilde pişirme aşamasına geçiyorum. Tavayı iyice ısıttım. Isıttıktan sonra lavaşımı seriyorum. Lavaşı serdikten sonra birkaç saniye sonra ben çok az sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağ tamamen isteğe bağlı. Daha lezzet verdiğini düşünüyorum. Daha yumuşacık pamuk gibi oluyor. Çok az sıvı yağ sürüyorum. Kabarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Lavaş pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, yüksek ateşte pişiriyoruz. Pişirdikten sonra hemen kalınca bir sofra bezinin arasında topluyorum. İlerleyen dakikalarda çok az da olsa göstermeye çalışacağım. İsterseniz bu tarifi mayasız olarak da yapabilirsiniz. Mayanın ekstra bir yumuşaklık verdiğini düşünmüyorum. Ama yine de sert düşenler için tabii ki de maya kullanabilirsiniz. Mayasız da yaptığım zaman yine aynı bu şekilde oluyor. Dilerseniz diğer tariflerime de bakabilirsiniz. Bu şekilde pişiriyorum. Pişirdikten sonra hemen bu şekilde sofra bezinin arasına koyuyorum. Sofra bezi 2 kat altında, 2 kat üstünde. Araya aldıktan sonra hemen üzerini kapatıyorum. Buharıyla pamuk gibi oluyor. Lavaşlarımın hepsini aynı şekilde pişirdim. Hepsi de pamuk gibi. Zaten bu şekilde yakından görebiliyorsunuz. Yıllardır yapıyorum. Birçok videoyu sizlerle paylaştım. Ben tavuk dürümde kullanacağım. İsteğe bağlı olarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sizler lavaşın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.